Solution Studio'dan merhaba. Yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu sefer öncekilerden biraz daha farklı bir arıza ile karşınızdayız. Start aldığında yanıp sönen standby ledi ile düşük voltaj ve tetik almayan güç kaynağı nasıl hayata dönecek ona bakacağız. Nostaljik olarak Pentium 4 bir anakartta yaptığım testlerde güç kaynağını sigorta kısmında bir ampul ile takviye ederek denedim. Bu daha güvenli oluyor. Ve ayrıca 2 adet süpervizör entegremiz var güç kaynağında. Voltajların feedbacklerini denetliyorlar ve bunların da referans ayaklarında 2 adet kondansatör mevcut. Bunlarla ilgili bir arıza. Görüşürüz. Devam edeceğiz. Sigortası atan kaynakta önce sigortayı değiştirmek gerekiyor ve bu yüzden böyle bir direnç bacağı çorbası şeklindeki kutudan cam sigorta yaparak uygun bir ayak lehimlemesiyle yerini alıyoruz. Bu sigorta neden atmış acaba? Kayserili kardeşim tebrikler. Raid yaparken patlatmışsın power'ı. ASD. Neyse. 450 wattlık bir güç kaynağına 5 ila 4 amperlik bir sigorta yeterli. Makaron kılıf altındaki ayaklarla izolasyonu da sağladık. Ve gelelim ara teste. Burada input sigorta kısmına lamba da bağlayabiliriz. Ki şu anda ben de öyle yaptım. Eğer içeride daha büyük bir sıkıntı olursa ışık son gaz anlayacaktır ve sigorta atmayacaktır. Bizim için tehlikeli olan unsurları lambanın üzerindeki ışığa dönüşen enerjiyle bertaraf edebiliriz. Bu şekilde soket, kelebek, yonca dediğimiz notebook adaptör kablosuna birebir uyduğu için onu bağladım şu anda ve startı veriyorum. İlk önce kondansatörler dolduğu için maksimum parlaklığa erişiyor ve sonra giderek sönüyor lamba. Şu anda bir sorun yok. Devre çalışmaya hazır gözüküyor. Standby voltajı oluştu. Bu görseldeki bileşenlerden daha sonra bahsedeceğim. Şimdi ön testte sigorta takarak devam ediyoruz. Lambayı aradan çıkardık. Bakalım neler olacak. Biraz daha gerçek dünya testlerine yaklaşmaya çalışıyoruz burada. Pentium 4 anakart kullanmamın sebebi biraz daha 5 voltu yük altına sokmaktı. Her ne kadar ek güç 12 pin girişi olmasa da bu mobolarda daha çok chipset 5 volt üzerinden akım çekiyor. Ve böylece referans voltajda 5 volt üzerinden değerlendirildiği için 12 voltun çıkış gerilimi de 12 voltun üzerinde bir değere sahip. İşte standby beklemede CPU'nun NAPS'ı dediğimiz sürekli 7/24 enerjide kalan bu iki bileşen tetikleme sorununun ana kaynağıydı. Onları değiştirdik. Ayrıca bir hard diski de yine 5 volt yüküne bağlamış bulunduk. Ve şu anda değerler iyi. Evet, kabul edilebilir seviyedeki voltajlarımızın ardından daha güncel bir moboda teste devam edelim. Geri besleme devresi üzerindeki tantal kondansatörlerden bahsedelim. Bunlardan maalesef birebir piyasada bulmak zor. Orijinali 100 nanofarad iken benim bulabildiğim 120 nanofarad olduğu için devre çalışmadı ve bu yüzden orijinal malzemeyi değiştiremedim. Bunlar 5 volt referans hattı üzerinde süpervizör çıkışlarına bağlı. Burada videoda sizle paylaşamadığım başka bir güç kaynağı çalışmamız da oldu. Şimdi biz mevcut PCB'yi kutuya koyup daha önce yaşadığımız tetik sorununa yakından bakacağız. Normalde ne olur? Gücü açarsanız ve yeşil bir ışık yanar ve tetikte başarıyla alındı. Daha önce tetikte alamıyordu bu ürün. Evet, böylece bir güç kaynağı ortalama sistemlerde çalışacak halde kurtuldu. Bu kırılan soketi de değişti. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.